Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda açılıp kapanabilen tabure yapım aşamasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Malzemelerini ben hazırladım. Ölçülerini de videoda detaylı bir şekilde vereceğim. Hani o ölçülere bakarak, malzeme listesine bakarak herkes bunu yapabilecek. Tabi videomuzda izlerken montaj aşamasını nelere dikkat edeceğiz onlara da bakmamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız parçalarda ufak tefek hatalar yapıp moralimiz bozulabilir. Şimdi montaj aşamasına başlamadan önce ilk önce yaptığımız yani bu parçaları hazırlarken neler yaptık onlara bir bakalım. Daha sonra montaj aşamasına geçelim. Şöyle 4 parçamızı göstereyim. Bu 20 santimi aldığımız yerden tam tersinde yuva açmamız gerekiyor. Aynı yere yuva açmayalım. Buna çok dikkat edelim. Toplarken sıkıntı yaşayabiliriz.
Evet arkadaşlar, şimdi burada dikkat edeceğimiz bir iki husustan bahsetmek istiyorum. Burada ben bu işlemi, bu parçaları hazırlarken şunlarda çok dikkat etmeye gerek yok. Ölçüleri belli zaten. Ama şu ayakların, şasilerin olduğu kısmın dikkat edilmesi gerekiyor. Neden dikkat edilmesi gerekiyor onu da anlatalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben Montament cıvatası kullanacağım ve somonu şöyle. Siz normal altıgen başlı cıvata da kullanabilirsiniz. Yani kullansanız bile yine aynı şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta yuva açmak gerekiyor. Bunlar içeriye oturacağı için şu şekilde ben buna yuva açtım. Ama arka tarafında yuva yok. Şu ikisi şöyle geleceği için arka tarafa yuva açmaya gerek yok. Şuna geldiğimizde baktığımızda mesela burada yuva var. Burada tam tersi burada yuva var. İşte yanlışlıkla mesela sıralamaya dikkat etmezsek, hepsini aynı yaparsak parçalarımız tutmaz. O yüzden sıralandırmak gerekiyor. Ben de bunun önlemini almak için bu şekilde sıralandırma yaptım. Detaylı bir şekilde toplarken de izlerseniz demek istediğimi az çok anlarsanız. Şimdi şöyle ilk baştan başlayalım. Hatta şu ayaklarımızdan başlayalım. Aralarda pul kullanacağım. Bunun sebebi de şöyle toplayayım, ondan sonra size anlatırım. Sebebi de tahta parçaların arasında boşluk olsun diye. Diğer türlü sıktığımızda birbirine sürttüğünde yani açılıp kapanırken biraz zorlanma yaşayabiliriz. Şöyle benim kullandığım Montament cıvatası. Şöyle hemen sıkalım. Şöyle 2 ile 3'ü topladık. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şu şekilde Montament cıvatası olarak geçiyor. Tam tersi. Şuraya somununu geçiriyorum. Pulumuzu takmayı unuttuk. Şöyle araya pul. Daha sonra şöyle birinci ayakların ki tamam. Siz bu Montament cıvata yerinde normal altıgen başlı cıvata kullanabilirsiniz. Metrik altı olursa iyi olur.
Şu şekilde bu işlemimiz tamam. Şöyle parçamızı koyalım. Bunun için ölçülendirme yapacağım. Şöyle 4 santim. Dışına yapacağım ben bunu. O yüzden geleceği yere bakıyoruz. Sonra tutkalımızı süreceğiz. Burada yaparken şöyle tam karşılığında aynı şekilde eşit açalım. Şundan diğer parçayla hiza alıyorum. Ben dediğim gibi havalı kullanacağım çivi. Siz tabi burada cıvata kullanabilirsiniz. Çivi cıvata kullanırken tek cıvata atmayın. Mümkün olduğunca yani 2 veya 3 tane atabiliyorsanız 3 tane atın. Çünkü bunlar çok önemli. Bizim parçamızın, taburemizin dengesini sağlayan parçalardan bir tanesi bunlar. Bizim aynı şekilde karşıdan da atalım. Bu da atacağımız normal bunun içine gelecek. Şöyle. Bu tarafı bitti. Dikkat edeceğimiz husus yani şu dışa attığımız, dış ayaklara attığımız profilimizi, tahta parçalarımızı aynı şekilde bunlar da dışa gelecek. Buna dikkat edelim.
Şöyle kontrolümüzü bir edelim. Birer tane çaktım. Şöyle parçamızı da buraya koyacağız. Şu şekilde. Eğer dengesi bozuksa kamerayı bir ayarlayalım. Gözükmeyebilir. Şöyle kaldırdık. Bununla birer tane atmıştık zaten çivimizi. Şu şekilde dengede bozukluk var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Şu anda yok. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şöyle hemen tutkalımızı sürelim. Aşağıdan oturuyor mu? Oturuyor. Yanlış atmayalım. Şöyle kontrolümüzü yapalım. Güzel. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, tabure toplama işlemini tamamladık. Şöyle açıp kapatalım. Bir görelim. Çok rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Şöyle taşırken buradan taşıyacağız. Bunu videoda çektiğimi tam hatırlamıyorum ama yani bu parçalarımızı delmek gerekiyor. Ortaya da bir tane ufak şöyle 12-11 santim civarında ölçüsünü veririm ben videomuzda. Parça koyuyoruz. Burada bir iki detaya değinmek istiyorum. Şöyle parçamız, şuradaki parçamızı yani arkalı önlü iki tane parçamız var. Bunları montaj ederken mutlaka ikişer ikişer yani 4 tane cıvata kullanalım. 2 buraya, 2 buraya. Toplam 4 tane bir parçamıza. Aynı şekilde bunlara da kullanalım. Artı tutkalımız varsa tutkal koyalım. Taburemizin ömrü uzun olması için bu işlemlere dikkat edelim. Daha sonra montaj aşamasında toplarken nelere dikkat edeceğiz? Söylemiştim. Numaralandırma yapacağız parçalarımıza. Bu numaralandırma sistemine göre videoda da izlerseniz hani görürsünüz az çok ne yapıldı diye. Ona göre kesim işlemi yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bu arada kanalıma destekte bulunmak için abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.